Cartoon Network 2008 yılında Türkiye'ye gelen bir çizgi film kanalı. Kanal hala Türkiye'de yayın hayatına devam ediyor. İlk başlarda müthiş çizgi diziler yayınlayan kanal, birazdan söyleyeceğim seneye kadar böyle devam etti. Lakin o seneden sonra kanal hedef kitlesini değiştirdi ve yaş olarak daha küçük çocuklara hitap etmeye başladı. Gerçi Disney hariç çoğu çizgi film kanalında böyle. Bu arada Disney Channel kapandı. Disney çizgi filmleri artık Disney Plus'ta olacak. Cartoon Network'te artık daha çok Kral Şakir, Cartoonito kuşağı gibi 0-7 yaş arası için çizgi filmler yayınlanıyor. Geceleri de Gumball, Sürekli Dizi, Adventure Time gibi efsaneler yayınlanıyor. Ancak Secret Saturdays, Ben 10 Alien Force, Ben 10 Ultimate Alien, Generator Rex, Bakugan, Johnny Test, Redekai nedense gece kuşağına giremiyor. Biz de bunların anısına Cartoon Network'ün en iyi yıllarına değineceğiz. Abone olup videoyu beğendiyseniz hadi başlayalım. Cartoon Network'ün en iyi olduğu yıllar 2008-2015 arasıdır. Çünkü 2015'e kadar orijinal içeriklerle devam etti. 2015'ten sonra daha çok rebootlara ya da 0-7 yaş arası için yapılmış içeriklere yöneldi. Elbette birkaç istisna var. Ama genel olarak böyle. 2008 Cartoon Network'üne gidersek, Ben 10 Klasik, Kod Adı Afacanlar, Samurai Jack, Johnny Bravo, Powerpuff Girls, Camp Lazlo, Mega Six'ler, Foster'ın Hayali Dostlar Mekanı, Dexter'ın Laboratuvarı gibi güzel çizgi filmlerle karşılaşırız. Bunların her biri efsanedir. Yani sıkılmadan izleyebiliriz. Özellikle Ben 10 senelerce devam etti. Hala daha yeni seriler üzerinde çalışılıyor. Peki şimdi ne yapacağız? Döneceğiz. Her şeyin başladığı yere. Başlangıca. Elbette Cartoon Network sadece Ben 10'den ibaret değil ama en çok yeni serisi gelmiş çizgi dizilerden birisi bu. Tam 5 tane gelmiş. Klasik Alien Force, Ultimate Alien, Omniverse ve Reboot. Alien Force ve Ultimate Alien aynı çizimlere ve tasarımlara sahiptir. Yani o ikisini bir bütün olarak da düşünebiliriz. Ben 10'in dışında yine Man of Action'ın yaptığı Generator Rex de kısa süre yayında kalsa da efsane ötesidir. Rex adlı bir çocuk bir kaza sonucu oluşan Evo'ları durdurmaya çalışıyor. Gerek müzikleri gerek Ben 10'le ortak bölümü, gerek animasyon kalitesi ve gerek hikayesi onu çok zevkli bir hale getirmişti. İzlerken aşırı keyif aldık. Yine 2008'den devam edersek Kod Adı Afacanlar 5 tane çocuğun çeşitli yaratıklar ya da insanlarla mücadelesini anlatır. Oldukça eğlenceli ama bazı bölümleri insanı ürkütür tabi. Peki onlarla paylaşmak istediğiniz aroma hangisi? Şeftali mi, rom mu, üzüm mü? Powerpuff Girls'ü zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Hani 3 tane kız var, bunlar süper güçlere sahip, kasabayı kötülerden temizliyorlar hani. Onları yaşları büyüdüklerinde merak etmiyor değiliz aslında. Acaba nasıl değişimler olurdu değil mi? Keşke Adult Swim bununla ilgili bir proje hazırlasa. Camp Lazlo çok komik çizgi dizilerden biriydi. Ana karakterlerimizin başına kötü ama komik şeyler gelir ve kurtulmak için yol ararlardı. Çoğu karakterimiz hayvan görünümündedir. Dostlar, Camp Lazlo'yu fazla izlemedim. O yüzden bu kadar bilgi yeter gibi. Sanırım bir kereden bir şey olmaz. Özür dilerim. Foster'ın Hayali Dostlar Mekanı da adından anlaşılacağı gibi garip karakterlerin bulunduğu bir çizgi diziydi. Benim favori karakterim hep Blue olmuştu. Doğrusu çizgi dizinin ambiyansı eğlenceliydi. Dexter'ın laboratuvarında aklımda en çok kalan karakter Didi'di. Allah böyle kardeş kimseye vermesin. Gerçekten çok sinir bozucu. Ana karakterimiz Dexter bir bilim adamı ve çeşitli icatlar geliştiriyor. Dexter, yeni dansımı izlemek ister misin? Hayır. Ama bak, adı Neşeli Unicorn. Ed ve Eddie tıpkı Lazlo gibi komikliğiyle akıllara kazındı ama ana karakterlerimizin hepsi eğlenceli ve sürekli bir macera söz konusu. Garip olan tek şey ise çizgi dizide hiç yetişkin olmaması. Samurai Jack zaten herkesin bildiği çizgi dizilerdendir. 5 sene önce final yaptı ve en sonunda Aku yok edildi. Son sezon ülkemizde yayınlanmadı. Adult Swim'de olduğu için. Zaten fark ettiyseniz 5. sezonda Jack robot kesmiyordu, insan kesiyordu. Ondan herhalde. Çünkü biliyorsun ki küçük samuray benim dünyamda yaşıyorsun. Johnny Bravo 6 yaşındaki bir çocuğun aklına sahip bir adamın yaşadıklarını göstermektedir. Johnny her gördüğü kıza asılan bir karakter. Kaslı olmasına rağmen bir türlü bulamadı. 2009'a geçtik. 2009'da Cartoon Network'teki çizgi dizi sayısı daha da bir arttı. Hepsi dublajlanır dublajlanmaz yayınlandı. Ve aramıza yeni katılanlar Star Wars Klon Savaşları, Looney Tunes, Ben 10 Alien Force, Bakugan gibi efsaneler.
Arkadaşlar bu videoda sadece en iyilerine değinmeye çalışıyorum ve bunlar gerçek çıkış tarihleri değil. Bunlar Türkiye'deki yayınlanma tarihleridir. Ona da dikkat çekelim. Kısaca Ben 10 Alien Force'a değinelim. Ben 10 Alien Force klasiğin devamı ve çok kısa bir süre içinde çıkmıştır. Öncekiyle arasında 5 sene var ve tüm ana karakterlerimiz büyüdü. Ben 10 ise 15 yaşındaydı. Ekstra olarak Kevin yani ana kötülerden biri Gwen'e duyduğu aşktan dolayı iyi tarafa geçti. Yani her şey açıldı mı? Dönüşebileceğim kaç uzaylı var peki? 1.903.000 genetik örnek mevcut. Bakugan bir anime ve ülkemizde 4 sezonu da yayınlanmış. Reboot'u da yapılan Bakugan'ın ilk 2 sezonu dışında biraz bozduğunu söylemek lazım. That's great. Son maçımı senin yanında yaptığım için mutluyum. 2010'a geldik. Hero 108, Johnny Test, Angela kuralları, Secret Saturdays, Garfield ve Kulakçök gördük bu sene. Bunlar üzerinde pek çok kez konuştum. İsterseniz o videoları da bir izleyin. Bu videoda sadece üstlerinden geçiyorum. Gelelim Secret Saturdays'e, bence harcanmış bir çizgi dizi. Secret Saturdays Generator Rex'e biraz benziyor ama onun kadar iyi değil tabi. Cumartesi ailesi çeşitli canavarlarla savaşırken Zack isimli çocuk kendisini kanıtlamaya çalışacaktır. 36 bölümü olan bu yapım maalesef çok kısa sürmüş ve tamamen kaldırılmış. Bir daha da görmedik zaten. Angela kuralları uzun bir süre devam etti. Hala daha bitmemiş. Konusuysa 3 tane çocuk çıkarları doğrultusunda zeki planlar yaparlar. Merhaba. Eğer öğretmen olacaksanız her zaman iyi bir izlenim bırakın. Ne haber dostum? Dostum, Profesör Angelo. Hero 108 çok kısa süre yayında kalmış ve sinip gitmiş bir çizgi dizi. Zaten fazla bölümü yayınlanmamış ülkemizde. Çeşitli kahramanların hayvanlarla olan mücadelesini izledik. Zevkliydi ama dediğim gibi çok silik kaldı. Dikkat et güçlü Rey. Kötü günün gücü hala üzerimizde etkili. Merak etme. Ben güçlü Rey'im. 2011'de Generator Rex, Ben 10 Ultimate Alien, Gumball ve Şirinler yayınlanmış. 2008'dekilerin çoğu devam ediyor. Bakugan'ın yeni sezonu çıkıyor vesaire. Gumball gibi bir efsane Türkiye'ye geliyor. Her iki tarafın karesi 5'tir. A tarafının uzunluğu kaçtır? Bilmiyorum efendim. Beni son kez düş kırıklığına uğrattın. Bu arada eğer videoyu beğenip kanala abone olursanız bir gün Şirinleri görebilirsiniz. 2012'de gördüğüm kadarıyla Ejderhalar, Berk'in Binicileri, Sürekli Dizi, Cesur Korkak Köpek ve Redekay çıkmış. Sürekli Dizi üstünde defalarca kez konuştum ve konuşmaya devam edeceğim. Ejderhalar, Berk'in Binicileri, DreamWorks adlı şirketin yaptığı sağlam yapımlardandır. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin adlı film serisini baz almıştır. Bella'nın çelimsiz cücesinden ne beklenir ki? Bu seriyi çoğunuz bilirsiniz, aşırı eğlenceli ve güzeldi. Cesur Korkak Köpek de ilginç ve biraz da korkunç yapımlardandı. Zaten değeri de kulak çek. 2013'te Gormiti Nature Unleashed, Symbionic Titan ve Ben 10 Omniverse yayınlanmış. Ben 10 Omniverse son orijinal Ben 10 serisidir. Bu Gormiti'yi düzenli olarak izlemiştim ve beğenmiştim. Symbionic Titan'ın birkaç bölümünü izledim ama aklımdan çıkıvermiş. Çünkü fazla uzun sürmedi. ...2014'te Uncle Grandpa Steven Universe, Teen Titans Go ve What's New Scooby-Doo yayınlanmış. Uncle Grandpa süper bir çizgi dizi değil ama eğlenceli diyebiliriz. Steven Universe ise sonradan ülkemizde banlanmıştır. Sebep belirtilmedi. Teen Titans Go hala maceralarına devam ediyor. Her bir de eski Teen Titans ülkemizde yayınlanmadı diye biliyorum ama yanlış bilgi vermeyeyim. Bakalım Teen Titans Go'nun finali ne zaman olacak? Ve geldik dönüm noktasına. Yıl 2015. Drama adası var, Transformers Robots in Disguise, Meteor hikayeleri var. Yavaştan rebootlarla karşılaşmaya başladık. Generator Rex'ler, Ben 10'ler, Bakuganlar bitmiş. Ama yine de Cartoon Network'ü ayakta tutan muhteşem üçlü var. Biri 2017'de, biri 2018'de, biri de 2019'da final yapmış. Drama adası da Survivor tarzında çok komik bir yapımdı. Yetişkinlere yönelik olduğundan sadece ilk sezonu yayınlandı. 2'nin dublajı yapıldı ama yayınlanmadı. Affedersin Kyle. Ben en güzel olduğuma göre göl manzaralı bir yer isterim. Tamam öylesin. Ama burada işler bu şekilde yürümüyor ve
benim adım Chris. Ancak Adventure Time ve Gumball geri dönecekler. Artık onları HBO Max'te görürüz. Yeni Adventure Time serisinin ismi Fiona ve Cake olacak. Yani ana karakterlerimiz bu sefer kadın. Gumball'ın kesin olarak dizisi ve filmi gelecek. Ama ne zaman olacağı belli değil. Evet, Cartoon Network Türkiye'nin en iyi yılları 2008 ile 2015 arası. Bu yıllarda süper kalitede çizgi filmler yayınlandı. Bu saydıklarımızdan bazılarını gece kuşağında görebilirsiniz. Ama gündüzleri daha çok 0-7 yaş arası için çizgi diziler yayınlanıyor. Videonun sonunda bahsetmediklerime de bakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca abone olarak böyle efsane videoları takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.